İnsanlar böyle bakmışlar. Demişler ki kainatta bunca güzellik var ya, bu güzelliğin denklemi olması lazım demişler. Hatta bir ara matematikçileri toplamışlar. Dikdörtgen çizmişler matematikçilere. Şöyle bir dikdörtgen çizmişler. Şuna 1 diyelim. Şuna 2 diyelim. Bir de şöyle bir dikdörtgen çizmişler. Ki sizce en güzel dikdörtgen hangisi demişler? Var mı bir fikriniz? Şimdi geneli 3 demiş burada. Neden 3. dikdörtgen gözünüze daha güzel gözüktü demişler. Çok ilginç bir deney daha var da böyle vakit geçmesin diye şimdi yapmıyorum. Siz bir kalabalık ortamda deneyebilirsiniz ders yaparken. İnsanlara rakam yazdırın, rakam. O rakamlara böyle bakın, içinde en çok yazılan rakam 7 rakamı oluyor. Matematikte güzellik kavramı yokken niye 3'e daha güzel diyoruz? Rakamlar arasında neden sürekli 7'yi daha çok seçiyoruz? Şöyle, şuna A diyeyim, şuna B diyeyim, şuradan da bir C alayım. En büyüğün, yani AB'nin büyük olan kenara oranı, yani ne oluyor? AC. Diğer şimdi parça kenarlara bakın. Kenarlar arasında büyük olan kenarın küçük olan kenarına oranına eşitse, yani AC bölü CB. Bunlar birbirine eşitse buna fi demişler, yani altın oran demişler. Şimdi şu az önce gördüğünüz dikdörtgen ne biliyor musunuz abiler? Tam o altın oran yerden şunu kırarak şuraya getirdiğinde şöyle bir dörtgen olduğu için göze en hoş bu geliyor demişler. Göze en hoş gelen her şey altın orana en yakın olan şeyler diye de burada nitelendirmişler. Kainatta altın oran diye böyle bir muhabbet var. Bunu üçgene uyarlamışlar, altıgene uyarlamışlar. Birçok şeye uyarlamışlar bunu bu şekilde. Güzelliğin merkezi insansa, insanın kendisinde de bu altın oranlar var mı demişler. Ben bilmiyorum, hesaplamadım. Makalelere göre diyorlar. Mesela diyorlar ki şu parmağımı şuradan bir öbek al, tamam mı? Şu parmağımın tamamının şuna bölümü diyor. Şunun şuna bölümüne eşittir diyor. Parmağımda altın oran var diyor. İnsan yüzünü değerlendiriyorlar. İnsan yüzünün tamamının şu buruna kadar olan kısmına oranı, buruna kadar olan kısmının buradan çeneye kadar olan kısmına, bölümüne eşittir. Buna altın oran demişler. Bunu yanakta bulmuşlar, burunda bulmuşlar, kaşta, gözde oranlarda bulmuşlar. Böyle muazzam bir şekilde insanın matematiğini çıkarmışlar. Mesela bak çok ilginçtir. Kitapçıların baktığında kitap kapakları hemen hemen birbirine benzer. Yani ebatlar şu şekildedir. Kitapçılar da bu ebatları şunu bir doğru yaptığında dikkat edersen gene o altın dikdörtgen diye söylediğimiz dikdörtgen göze en hoş geldiğinden kitap kapaklarını ekseriyetle o yüzden böyle tutmuşlar. Yani göze hoş gelip albenisi fazladır diye, yani orada da bir altın oran hesabı olmuş. İnsan anlıyor ki bu kainatta her şey hikmetince, abese yer yok, asla israf yok. Asla israf yok.